Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere akvaryumda tuz kullanımına ilişkin bilgiler vermek istiyorum. Hobicilerin pek çoğu akvaryuma tuz atarken bazı hobiciler tuz kullanmaktan kaçınıyor. Peki ama bu uygulamaların hangisi doğru, hangisi yanlış? Gelin şimdi hep birlikte bu soruya cevap arayalım. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Tuz, sodyum ve klor elementlerinden oluşan bir besin maddesidir. Bir besin maddesi olarak pek çok yararı olduğu kadar, gereğinden fazla kullanıldığı durumlarda zararları olan bir maddedir. Tuz insanlar için iyotlu sofralık tuz olarak kullanılırken akvaryumda kaya tuzu dediğimiz iyotsuz tuz kullanılmaktadır. İyotlu tuz balıklarımıza zarar verecektir. Mutlaka iyotsuz tuz kullanmaya dikkat edin. Pek çok hobici akvaryuma tuz eklemektedir. Bunu genelde bilinçli olarak yapmazlar. Çevresinden duydukları bu yöntemi sorgulamadan uygulamaktadırlar. Ancak bunu yaparken de bir ölçüleri yoktur. Tabi her işte olduğu gibi ölçülü olmazsanız yarardan çok zarar görebilirsiniz. Gelelim akvaryumda tuz kullanmalı mıyız yoksa kullanmamalı mıyız sorusuna. Bu soruya önce kısaca cevap vereyim, sonra da detayları açıklayayım. Evet, akvaryumda tuz kullanılır. Ancak bunun kullanım sebeplerini bilmemiz gerekir. Tabi tuz kullandığımızda bir de bunun olumsuz tarafları var. Şimdi sizlere bunları tek tek açıklayayım. Sonrasında ise kendi akvaryumlarımda ben ne yapıyorum bunu size aktarayım. Akvaryumlarda tuz kullanılmasının ilk sebebi daha doğal su değerleri elde ederek balıkların daha sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Maalesef çeşme sularında yeteri kadar çözülmüş tuz bulunmamaktadır. Bizler akvaryuma tuz ekleyerek beslediğimiz balıkların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamaya çalışırız. Tuz atılmasındaki bir diğer sebep hastalıklara sebep olabilecek stresin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktır. Balıklarımız akvaryumdaki diğer balıklardan ya da bizim dışarıdan müdahalelerimiz sonucu strese girebilmektedir. Bu stres ise onların kolaylıkla hasta olabilmesine sebep olur. İşte akvaryuma eklenen tuz, biraz önce de söylediğim gibi su değerlerini onlar için daha faydalı hale getirir. Bu da balıklardaki stresi azaltacak ve daha sağlıklı bir akvaryumumuz olacaktır. Tuz kullanılmasının bir diğer faydası özellikle dış parazitten kaynaklı hastalıkların tedavi edilmesidir. Balıklarınızda kuma sürtünme gibi hareketler görüyorsanız dış parazit hastalığına yakalanmış olabilirler. Bu durumda tuz kullanmamız onların bu parazitlerden kurtulmasına yardımcı olacaktır. Dış parazitin başlıca sebebi de fazla yemleme olduğunu dipnot olarak vurgulamak isterim. Yine beyaz benek hastalığında da tuz kullanımı yaygındır. Akvaryumda sıcaklığın yükseltilmesi ve tuz ilave edilmesiyle balıkların üzerindeki bu beyaz parazitler dökülecek ve su değişimiyle ortamdan uzaklaştırılacaktır. Beyaz benek hastalığı ise su değişimlerinde eklediğiniz su ile akvaryum suyu arasındaki ısı farkının fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Akvaryumda tuz kullanılmasının bir diğer faydası ise yeni alınan akvaryumların dezenfekte edilmesinde kullanılmasıdır. Sonrasında ise akvaryum iyice durulanarak kullanıma hazır hale getirilir. Şimdi ise akvaryumda tuz kullanmanın sakıncalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Akvaryuma tuz eklerken ölçülü olmak zorundayız. Gereğinden fazla tuz atarsak maalesef bu balıklarımız için zararlı olacaktır. Fazla tuz kullanımı balıklarımızın solunum sistemlerine zarar verir. Ayrıca yararlı bakterilerin de ölmesine sebep olacaktır. Fazla tuz kullanımının bir diğer etkisi ise pH'in düşmesidir. Tuzun yumuşatıcı etkisi sebebiyle sudaki pH oranı düşecektir. Bu da özellikle sert su seven balıklar için olumsuz bir etkidir. Ayrıca her balık tuz kullanımından aynı oranda etkilenmemektedir. Örneğin tuz kullanımı cikletleri çok fazla etkilemezken tetra ya da vatoz gibi balıkları olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan düşünürsek balıklarınız için tuz kullanımının uygun olup olmadığını araştırmanız gerekecektir. Eğer balıklarınız hassas ise tuz kullanmaktan kaçınılmalı. Gerekli durumlarda balığınıza bir kova içerisinde tuzlu su ile banyo yaptırmalısınız. Yine bitkili akvaryumlarda tuz kullanılması tavsiye edilmez.
Çünkü kullanılan tuz bitkilerimizin çürümesine ve ölmesine sebep olacaktır. Son olarak ve bana göre en önemlisi de suyun iletkenlik seviyesini yükseltmesidir. Her balık için olması gereken su değerlerinin içerisinde iletkenlik de bir parametredir. Ve bu iletkenliğin fazla olması çeşitli sıkıntılar da ortaya çıkarır. Yüksek iletkenlik balığınızın hastalanması ve ölmesine sebep olabilecek derecede önemli bir etkendir. Şimdi ise hangi ölçüde tuz kullanmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle akvaryumunuzun hacmini hesaplamanız gerekecektir. Bunu hesaplamak için yapacağınız şey çok basit. Akvaryumunuzun enini, boyunu ve suyun yüksekliğini ölçecek. Sonrasında bu üç ölçüyü santimetre olarak birbiriyle çarpacak ve son olarak ise çıkan sonucu 1000'e böleceksiniz. Çıkan sonuç sizin akvaryumunuzun brüt hacmini verecektir. Yaklaşık olarak da net hacmi de bu rakama yakın olacaktır. Akvaryum hacminizi hesapladıktan sonra 100 litre akvaryum suyu için 1 çorba kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Su değişimlerinde ise eklediğiniz su miktarına göre tuz miktarını belirleyebilirsiniz. Akvaryuma tuz atılırken direkt olarak tuzu atmamaya özen gösterin. Bir kap içerisinde akvaryumdan bir miktar su alınmalı ve tuz burada eritilerek akvaryumda akıntının fazla olduğu bir yerden tekrar ilave edilmelidir. Ayrıca pet shoplarda akvaryumda kullanılmak üzere hazırlanmış tablet tuzlar bulunmaktadır. Eğer tuz kullanmak isterseniz ya da ihtiyaç olması durumunda pet shoplardan temin edebilirsiniz. Tablet tuz bulamazsanız da marketlerden turşu yapımında kullanılan iri tuzlar işinizi rahatlıkla görecektir. Şimdi ise benim kendi deneyimimi aktarmak istiyorum. Ben ne vatoz akvaryumlarında ne de Tropeus akvaryumlarında tuz kullanmıyorum. İhtiyaç duymam durumunda mutlaka kullanırım. Ancak çok fazla tercih ettiğim bir ürün değil. Durduk yere de akvaryuma tuz eklemek istemiyorum. Açıkçası iletkenliği çok fazla yükselttiği için benim tercih ettiğim bir ürün değil. Ama biraz önce söylediğim gibi ihtiyaç duyulması halinde kullanılması gereken bir üründür. Tavsiye ederim. Tuzu yalnızca artemya çıkarırken kullanıyorum. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlere akvaryumda tuz kullanmanın olumlu, olumsuz yönlerinden bahsettim. Sizler de kendi balıklarınızın türüne göre tercihinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıya yorumlar kısmına kendi beslediğiniz balığı ve bu tuz kullanımına ilişkin deneyimlerinizi yazarsanız sizinle aynı balığı besleyenler için yararlı olacaktır. Umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.